Transformers serisinde hala da gizemini çözemediğimiz çok fazla mantık hatası ve saçmalık var. Bu videoda ise sizlere Transformers serisinin gerçek zaman çizgisini ve seriye nasıl reboot atıldığını açıklayacağım. Hatırlarsanız ilk 5 film içerisinde Autobotların dünyaya geldikleri tarih 2007 yılıydı. Bumblebee ise bu tarihten çok daha öncesinde dünyaya gelmişti. Ancak Transformers'ın 5. filminde Transformer'ların tarihi açıklandığı zaman Optimus Prime'ın yıllar önce büyük savaşlara katıldığı gösterildi. Aynı şekilde Optimus'un en iyi teğmenlerinden birisi olan Ironhide'ın da yıllar öncesinde büyük savaşlara katıldığını öğrendik. Peki bu nasıl mümkün olabilirdi? O dönem zarfında Optimus Prime güncel tır görüntüsüne nasıl sahip oldu? Yani Transformers serisi sadece 5 filmde kendisiyle bu kadar çelişmeyi nasıl başardı? İşte bunlar seriyi 1000 defa da başa sarıp izleseniz asla anlayamadığımız detaylar, daha doğrusu detaylardı. Ancak burada bahsettiğimiz durumun çok daha mantıklı açıklamaları da var. İşte o açıklamalarsa Transformers serisinde bir zaman yolculuğu olduğudur. Bu açıklamalar %100 onaylanmış bilgiler olmasa da yeniden başlayan üçlemenin bu zaman yolculuğuna girdiğini çok iyi biliyoruz. Hatırlarsanız Maximus'ın kullandığı Transwarp anahtarları uzay zamanda yolculuk imkanı sağlıyordu. Dolayısıyla Maximus'ın gelecekten geçmişe geldiği onaylanmış oldu ki zaten orijinlerde de durum böyleydi. Hatırlarsanız Transformers'ın 5. filminde Hot Rod'un kullandığı bir zaman silahı vardı. Bu silah sayesinde zaman belirli bir süre kadar duruyordu. Böylesine gelişmiş bir silahın Hot Rod'un elinde olması ise onun da bu zaman yolculuklarına katıldığını göstermiş oldu. Peki zaman yolculuğu, hatta evrenler arası geçişi doğrulayan başka etkenler var mıydı? İlk 5 film içerisinde dünya aslında Unicron'un üzerine kurulmuştu. Ancak geriye dönük çekilen yeni üçlemenin daha ilk filminde Unicron dünya dışında başka bir boyuttan Transwarp anahtarları sayesinde geliyordu. Eğer ki Unicron bu evrene gelmeyi başaramazsa o zaman içinde bulunduğu evrende kalacak ve açlıktan ölecekti. Peki uzay zamanda seyahat etmelerini sağlayan bu Transwarp anahtarları zaman yolculuğunu onaylamış olabilir mi? Zaten Transformers Rise of the Beast'in başlangıcında bu zaman yolculuğu olayı onaylanmış oldu. Artık olaylar o kadar karışık bir hale geldi ki bunu nasıl açıklayacağımı ben de bilmiyorum ama bir yerden başlamak lazım. Transformers'ın 5. filminde Unicron uyanmaya başladı ve artık aktif hale gelmişti. Optimus Prime ise kendisine verilen asıl görevi terk edip dünyayı korumak için Primus'u riske soktu. Unicron'un tüm çoklu evrendeki benlikleri tek bir merkeze bağlı olduğundan Unicron uyandı ve harekete geçti. Peki Transformers Rise of the Beast filminde Optimus Prime'ın en büyük korkusu neydi? Unicron'un Transwarp anahtarları sayesinde Cybertron'a ulaşmasıydı. Eğer ki Unicron Primus yani Cybertron'a uyku halindeyken ulaşırsa o zaman Cybertron'u yok etme şansı olacaktı. Dolayısıyla 5. filmin devamında Unicron uyandıktan sonra artık Cybertron'u ve dünyayı yok etmesi kaçınılmazdı. Unicron'un kendisine elçiler bulması ile birlikte gelecekten gelen Maximus'ın ona çoklu evreni ve zaman seyahatlerini göstermesi de kaçınılmazdı. Yani Maximus'ın gelecekten gelip geçmişi kurcalaması üzerine aslında bayağı bir şeyin değiştiğini anlıyoruz. Zaten Rise of the Beast'te söylendiği gibi Transwarp anahtarları da yine Maximus'a ait olan bir teknolojiydi. Peki Optimus Prime daha Maximal'ları bile tanımazken nasıl oluyor da onların kullandığı teknolojiyi biliyordu? Yani Autobotların Transwarp anahtarlarından haberdar olmaları sadece bana saçma gelmiş olamazdı, öyle değil mi? Eğer ki burada bir zaman yolculuğu olmasaydı Autobotların Transwarp anahtarlarından haberdar olmaları sadece bana saçma gelmiş olamazdı. Bu da demek oluyor ki Optimus Prime daha öncesinde Transwarp anahtarlarını görmüş ya da duymuş. Yani zaman yolculuğu olayı da bu şekilde teyit edilmiş oldu. Bir diğer mesele ise Maximus'ın Cybertron yerine başka bir gezegende yaşaması. Transformers hiyerarşisindeki bütün bu karakterlerin Cybertronian olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Maximus'ın başka bir gezegeni sahiplenmesi ve buraya yuvamız demesi Cybertron'un yıllar öncesinde yok edilmiş olduğunu kanıtlayabilir. Optimus Primal Unicron'un sadece bir efsane olduğunu düşünüyormuş ta ki onu görene kadar. Yani bu da demek oluyor ki Unicron Transformers'ın 5. filminde uyanmış olsa ve Cybertron'u yok etse geriye kalan Transformer ırkı mecburen enerjon kaynaklarının olduğu gezegenlere sığınmak zorunda kalacaktı. Maximus'un da bu ırkın son üyeleri olduğunu düşünürsek Optimus Primal asla Cybertron'da yaşayamazdı. İşte bu yüzden sadece enerjon kaynaklarının olduğu gezegenlere ulaşabilmek için de Transwarp anahtarlarını geliştirmişler. Aslında olaya bu açıdan bakıldığında gerçekten çok mantıklı bir hikaye örgüsüne sahip. Ancak ya biz çok zekiyiz ve anlamsızlıktan anlamlar çıkartıyoruz ya da bu filmleri yazanlar sallamasyon film hazırlıyorlar ama filmlerde istemeden de olsa mantıklı şeyler yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Optimus Prime için filme konulan birkaç dövüş sahnesini kestiğini açıklamıştı. Bunun en büyük sebebi olarak da Michael Bay filmlerinin sadece görsel efekte ve aksiyona odaklanıp hikayeyi boşlamasını örnek verdi. Şimdi ise geriye 2 tane Transformers filmi ve bir de Bumblebee'nin 2. filmi kaldı. Yani bu seri içerisinde bu evren için en azından 3 film daha gelecek. Yeni gelecek olan filmde ise bu zaman yolculuğu meselesi açıklanmazsa artık gerçekten hayal kırıklığına uğrarız. Keşke filmler birbiriyle bu kadar çelişmeseydi diye düşünürüz ve 3. filmden sonrası
serisini artık tamamen farklı bir evrende kabul ederiz. Transformers serisinde uzay ve zamanı kontrol eden çok güçlü varlıklar, hatta bir tane de Prime vardı. Dolayısıyla bu seri içerisinde çoklu evren ve zaman kavramı aslında ilk orijin hikayelerinden biri var. İnsanlar Transformers'a çizgi romanlar yerine film ya da animasyonlardan başladığı için sanki bu seri sonradan çoklu evrene dahil olmuş sanıyorlar. Halbuki gelişmiş teknolojiye sahip olan robotların zaman ya da çoklu evren seyahati yapmasından daha doğal olan hiçbir şey yok. Evet, Scourge beklediğimiz gibi Optimus Prime çıkmadı ya da Optimus Prime olduğu gösterilmedi. Ancak devam filminde Scourge'un ölü bedeni Unicron tarafından yükseltilerek Nemesis Prime'a dönüştürülecek olabilir. Belki de bu sayede Transformers'ın 5. filmi daha da anlam kazanır. Mesela bu olay sayesinde Quintessa'nın neden Nemesis Prime'ı Unicron'u öldürmek için görevlendirdiği açıklanabilir. Çünkü Unicron Nemesis Prime'ı düşman ya da tehdit olarak algılamazdı. Aksine onu kendisine hizmet eden bir karakter sanırdı. Bu sayede Quintessa kendi evrenindeki Unicron'un bütün yaşam enerjisini çekerek onu öldürebilirdi. Mesela hala da Transformers'ın 5. filmindeki Nemesis Prime kavramının nereden geldiği açıklanmadı. Geçmiş ve gelecek olaylarını düzgün bir şekilde bağlarlarsa bazı şeyler açıklanırdı, ama dediğim gibi birbirinden alakasız yapımlarla bu iş gerçekten çok zor. Belki de benim ilk düşüncemde olduğu gibi serinin her filmi aslında bir anomali olabilir. Bu nedenle her film aslında başka bir evrende geçiyor ve tıpkı What If serisi gibi ilerliyor. Yeni film aynı hatalara düşmez diye beklerken Optimus Prime'ın Transwarp anahtarlarından haberdar olması aslında her şeyi değiştirdi. Yani dostlar, Transformers evreninin geçmişi gelecektekiler yüzünden değişmiş oldu ve bu geçmiş sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Maximus'ın geçmişteki dünyaya gelmesi üzerine Transformers evreni baştan yazılmış gibi oldu. İşte bu olayda Transformers evrenine nasıl reboot atıldığını açıklayabilir. Nasıl ki X-Men serisinde Wolverine geçmişi değiştirip geleceği baştan yazdıysa, Maximus'ın dünyaya gelip insanlarla iletişime geçmesi de Transformers evrenini tamamen değiştirdi. Eğer ki Maximus dünyaya ilk 5 film serisinde gelmiş olsaydı, insanlar bunu anlardı ve eski yazıtlardan onları bulurlardı. Çünkü Transformers'ın 5. filminde insanlar ve Transformer'lar arasındaki bütün tarihi açıklamışlardı. Dolayısıyla Maximal'ların geçmişi değiştirmesi üzerine Sektör 7 ve Witwicky ailesi de tamamen ortadan kalkmış olabilir. Aslında bu olayda bizlere neden Transformers Rise of the Beast filminin sonunda Sektör 7 değil de G.I. Joe gösterdiklerini açıklayabilir. Çünkü dediğim gibi Transformers evrenine Maximal'lar yüzünden reboot atılmış oldu. Artık bütün açıklamaları yaptığıma ve örnekleri verdiğime göre konuyu toparlayacağım ve videoyu bitireceğim. Şimdi Transformers'ın 5. filmine kadar her şeyi normal karşılıyoruz. Elbette bu dönem zarfında da zaman seyahatleri olmuş, ancak onlara şimdi girmeyeceğiz. 5. filmden sonra Unicron uyandı, Cybertron'u ve dünyayı yok etti. Sonuç olarak başka gezegenlerde saklanan Transformer'ların soyundan Maximus gibi yeni türler ortaya çıktı. Artık bu yeni nesil için Optimus Prime gibi isimler sadece birer efsaneydi. Devamında ise Maximus'ın enerjon kaynaklarının olduğu gezegenleri bulması gerekiyordu ki türleri hayatta kalabilsin. Zaten bu Transformer'ların nasıl çoğaldığı hakkında bir video hazırlamıştım. Merak edenler o videoyu izlerlerse nasıl çoğaldıklarını çok iyi bir şekilde anlarlar. Hatırlarsanız Transformer'ların çoğalması için enerjon kaynağı gerekiyordu. Maximus'ın yaşadığı gezegende ise bolca enerjon kaynağı vardı. Bunun üzerine Maximus'ın ne olur ne olmaz diyerek geliştirdikleri Transwarp anahtarları sayesinde enerjon kaynaklarının olduğu gezegenlere gidebildiklerini öğrendik. Filmin başında da gördüğümüz gibi Unicron'un onları bulmasıyla birlikte Maximus'ın dünyaya kaçtığını ve geçmişteki dünyaya gelerek ilk insanlarla konuştuklarını öğrendik. Dolayısıyla 5. filmin geleceğinde yaşanan olaylar ilk 5 filmin geçmişini tamamen değiştirmiş oldu. Kelebek etkisi dediğimiz şey sonucundaysa Optimus Prime ve onun devamında gelen Transformer'lar da Transwarp anahtarlarının varlığını öğrenmiş oldu. Kısacası ilk 5 filmin geçmişi tamamen değişti. Tabi bu da seriye reboot atıldığını doğruladı. Çünkü bu tür sinematik evrenlerde reboot demek aslında zamanda değişiklik yapmak demek oluyor. Tıpkı The Flash filmini izleyenlerin de bileceği üzere filmin sonunda yaşanan olaylar gibi. Bazıları içinse hiçbir şey değişmemiş olabilir, ancak çok alakasız karakterler için her şey baştan yazıldı. İşte bu yüzden Bumblebee filmiyle devam eden seride sürekli ilk 5 filme göndermeler yapılıyor. Çünkü devam ettikleri evrenin sadece geçmişinde ufak tefek değişimler yaşandı. Benim Transformers Rise of the Beast filmiyle ve ilk 5 filmle ilgili yaptığım çıkarımlar bu yöndeydi. Umarım Rise of the Beast filmiyle başlayan bu yeni üçlemede Michael Bay serisindeki gibi hataları olmaz ya da bunlar hata değilse de en azından zaman yolculuğu yaptıklarını açıklamış olsalardı. Evet dostlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.